Selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere bana gelen kayıtlarda en çok gördüğüm 5 problemden bahsedeceğim. Direkt videoya geçelim. Konuyu hiç uzatmayalım. Siz de orada bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu halihazırda yaptıracağınız mix, mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hadi videomuza geçelim. Lafı daha fazla uzatmayalım. 1. Kendini duyamadığında DAW'dan kendini açmak yerine direkt kayda giden sinyalin sesini yükseltmeye çalışmak. Direkt ses kartından mikrofonu açmak. Bu bana gelen kayıtlardaki en büyük yanlış. Sebep olduğu problemler var. Şöyle problemler var. Mikrofon gain'ini gereğinden fazla yükselttiğinizde özellikle çok yüksek kaliteli bir preamp olan bir ses kartı veya bir preamp kullanmıyorsanız ses distortion'a girecek. Sesiniz bozulacak. Bu çoğu zaman kurtarılabilir olmadığı gibi sound'un türüne göre kamufle edilemez bir hale de dönüşebiliyor. Eğer kendinizi duyamıyorsanız DAW'ın üzerinden sesini açın, kısın, kompresleyin, yükseltin, nasıl istiyorsanız yapın. Ama sizin sabit bir mikrofon gain'iniz olsun. Ne demek istiyorum? Bakın, hangi DAW'ı kullanıyorsanız kullanın. Buraya giren bir ses var. Bakın mesela atıyorum şu an aşağı yukarı level meter açın bir tane. Bu kanalın ilk plugin'inde bu sıranın bir önemi var. Bu kanalın ilk yerine bir level meter attım. Level meter'da benim levellerimi gösteriyor. Bakın, benim en maksimum bağırdığım yer -12, -10, hadi -6 olsun maksimum. Sakince konuştuğum yerlerde -20 desibel civarlarında şu an beni duyduğunuz şekilde ve DAW'ın da beni duyduğu şekilde. Ben kendimi daha fazla duymak istiyorsam buradan sesi açarım. Buradan sesi kısarım. Veya atıyorum buraya herhangi bir plugin atarım. Ama gidip ben mikrofonun gain'ini açarsam, buraya gelen sinyali sıfırın da üstüne açarsam bu kayda zarar gelecek. Kendinizi duyamıyorsanız input gain'inizi yükseltmeyin. Input gain'iniz, mikrofonun gain'i, dediğim gibi bağırdığınız yerde maksimum -6 civarlarını görsün. Geçmesin -6'yı. Orası bile tehlikeli bölgede. Geçmesin. En minimumda -20, -20'nin çok da altına inmesin gibi bir yerde olduğu sürece buradan sonra kendini duyamıyorsan aç. Fazla geliyorsa kıs veya bir efekt eklemek istiyorsan buradan sonra ekle. Kaydın olabildiğince sağlıklı bir halde sen mixleyebil veya ben mixleyebileyim, kime gidiyorsa orada bu iş devam edebilsin. Benim karşılaştığım ikinci en büyük hata çok yakın veya çok uzak okuma. Burada iki tane problem var. Çok yakın veya çok uzak okumanın. İlk çok yakın okumanın problemlerinden bahsedeyim. Çok yakın okuduğunuzda bir proximity effect diye bir şey var. Mikrofona yaklaştıkça sesinizin bas karakteri daha çok gelir. Baslar daha çok artar falan filan. Ama bu şarkıda çoğu zaman isteyeceğiniz bir şey değil. Eğer estetik bir kararsa evet, ama çok kısık okuyan bir ses sanatçıysanız evet, ama özellikle bunun üzerine düşünmeniz lazım. Bu gibi sorunlar olacak. Belki şeyleriniz yani mikrofon bir garip davranmaya başlayacak. Bunu test etmeden yapmanın çok bir mantığı yok. İlla çok yakın okuyacaksanız da onun teknikleri var. İşte yandur vesaire gibi. Çok uzaktan okumanın da şöyle bir problemi var. Bir, odanın çok sağlıklı bir oda içinde değilseniz odanızın sesi çok fazla mikrofona girecek. Çünkü sesinizle odadan yankıyan sesin buraya gelme süresi arasındaki mesafe azalacak. Ve mikrofonu doğal optimum bir ses tepkimesi alamayacaksınız mikrofondan. O yüzden ne çok yakın, abartılı şekilde yakın, ne de abartılı şekilde uzak okumanız kayıtta çoğu zaman istediğiniz tonu yakalayamıyorsanız problem. Belki de istediğiniz tonu öyle yakaladınız, öyle istiyorsunuz. Olabilir, artistik bir karar olabilir, ama çoğu zaman çok fazla uzak ve çok fazla yakın okumanın büyük zararları var kayda. Yani bunun üzerine düşünün. Yaptığınız şeyi bilerek yaptığınızdan emin olun. 3. Headphone bleeding diye geçen muhabbet. Yani kulaklığınızdaki sesin mikrofona girmesi. Şimdi size şöyle göstereyim. Ben de 3-4 bayağı da orada da var birkaç tane kulaklık var bayağı. Şimdi baktığınız zaman bu kapalı bir kulaklık. Bu diğeri. Bu açık bir kulaklık. Yani açık kulaklık ne demek? Hoparlörün, içindeki hoparlörün ses veren aksamın buradan sesi dışarıya aktarması ve içeride tutmaya çaba göstermemesi yapısı gereği. Açık kulaklıkla kayıt alınır mı? Eğer sesi kısarsanız mümkün, ama kapalı bir kulaklıkla, yani en azından dışarıya sesi az veren bir kulaklıkla daha rahat alırsınız. Sesi çok fazla açtığınızda da ses dışarıya ister istemez gelir. Açık kulaklıkta olsa, kapalı kulaklıkta olsa ister istemez yansıyacaktır. Benim kayıtlarda en çok başıma gelen problemlerden bir tanesi de o. Özellikle metronom sesi veya kabinde kayıt alınıyor, düzgün bir stüdyo, ama dışarıda sesi kaydeden hoparlörden sesi çok açıyor ve ben kick'i duyuyorum. Yani bu başıma çok fazla geldi. Kayıtta kick var. Çünkü içeride kaydı alan kişi, kabinin dışındaki kişi çok fazla yüksek açmış hoparlörden sesi ve hoparlörden dışarıya yansıyor, kick içeri giriyor. Yani odanız istediğiniz kadar kapatın. Yani buna bu kadar güvenmeyin. Bunu biraz kısın. Veya siz de kulaklık kullanarak kabinin dışında tracking yapın. Olayı takip edin. 4. Bu tam olarak kayıt problemi değil de kaydı bana gönderirken yaşadığım en büyük problem. Katlarda, kesmelerde, biçmelerde özensizlik. Ve bunu bu şekilde gönderdiğiniz için
Çoğu zaman bu kayıttaki problem gibi bana yansısa da tam olarak öyle olmuyor. Bakın göstereyim. Gördüğünüz sesi ben böyle abuk subuk bir yere, mesela burada diyelim nefes kesmek istediniz ve nefesi kestiniz. Ama bunu böyle abuk subuk bir yerden kestiğinizde ve abuk subuk bir yerden girdiğinde bu duyduğunuz gibi şöyle bir tepkim olacak burada. Bir klik, bir pop olacak. Bakın. 0 desibelin de yukarına. Duydunuz mu? 0 desibelin de yukarı. 0 desibelin de yukarı. Duyuyor musunuz? Bunu buradan illa kesecekseniz en azından ufak bir fade in, fade out verirseniz o gidecek. Bakın şimdi bakın. 0 desibelin de yukarı. O klik var orada. Şimdi bakın. 0 desibelin de yukarı. Yok. Ya da zero crossing point diye bir şey var. Yani şöyle tam 0 noktasından keserseniz sesi, şuradan keserseniz, tam yaklaştırabiliyor muyum bakalım, tamam. Şuradan keserseniz bunu da tam 0 noktasından keselim. 0 noktası bu ortadaki çizgi. Şöyle 0 noktasından keserseniz çok dikkatli şekilde fade in fade out yapmadan da o sorun ortadan kalkabilir. Bakın. 0 desibelin de yukarı. 0 desibelin de 0 desibelin de 0 desibelin de o klik gitti ama yine de rahatsız edici tabii. Bir ufak fade in, şöyle minik bir fade in fade out verirseniz 0 desibelin de yukarı. O sorun ortadan kalkacaktır. 5 ve benim için en büyük sorun, sizin için de bence bir yerden sonra soruna dönüşen bir konu. Stems export almamak doğru bir şekilde. Mesela doğru isimlendirmemek. Daha önemli bir yere de geleceğim. Ve bunları atıyorum birebir bana gelen projelerde illa bir şekilde istişare edip sonucu bulduk veya doğru aralığı bulduk ama mesela atıyorum şunu da duydum. MP3 Beat'e kayıt almıştım. Kanallarını aldım. Kanallara vokalimi koyuyorum, oturmuyor gibi. Çünkü böyle milisaniyelik bazı farklılıklar oluyor. Kick'in girdiği çıktığı yerlerde işte MP3 Beat'in yerine bir kick varmış. Bir bar boşluk bırakmış. Kanalları işte öyle atmamış. 2 bar boşluk bırakmış veya tam 0 atmış gibi. Bu yüzden Stems çıktı alırken de buna dikkat etmek lazım. Atıyorum bir kayıt aldınız. İsimlendirmeyi veya en baştan DAW'ınıza doğru koyarsanız, şu an mesela bunda BPM ayarı değil ama diyelim şu an mesela ben bunu örnek olsun diye koydum ama diyelim kicklerinizi en azından kılavuz çizgilerine doğru bir şekilde oturtup her şeyinizi hizalı yaparsanız bu yeni gelen beat'te de, revize gelen beat'te de, başka bir beat'te de, MP3 bir beat'te de veya tekrardan remake yaptırdığınız bir beat'te de kickler hala aynı yere oturacağı için vokali koyacağınız yerler yine tak diye oturacak veya birine gönderirken en azından kılavuz çizgisine doğru oturacak halini başları bir iki bar boşluk bırakıp hata payı bırakıp, çünkü finaldeki dosyanın başlarının sonunda kısarız, keseriz ama süreç içerisinde bu bir iki bar boşlukları potansiyel hata payı olarak bırakmanın her türlü faydası var. Bu şekilde vokal ve beatler geldiğinde size materyal olarak oturttuğunuzda lak diye DAW'ınıza oturması lazım. Bunu mixleyen kişi de rahat rahat yapabilir. Siz bir demo yaptınız ve birine remake yaptırdınız. Yeni yaptırdığınız beat'te de daha rahat oturur. Her türlü buradaki hizayı, nizami çalışmak bayağı önemli. Bonus bir not olsun. Tam olarak kayıt problemi değil ama kayıtta sevmediğiniz bir şey varsa lütfen o kaydı tekrardan alın. Ya da daha iyi yapmaya çalışın. Çünkü yani felsefe olarak şu her zaman çalışıyor. Sadece benim fikrim değil bu. Sanki mix aşaması yokmuş gibi, sanki mastering aşaması yokmuş gibi kayıt alırsanız ve mix'te düzeltirim, mix'te daha iyi olur diye düşünmeden her şeyi o an kayıt anında daha iyi yaparsanız bu şarkınız mix aşamasından sonra ve mastering aşamasından sonra çok daha keyifli bir hale gelecek. Bonus notum bu olsun. Her zaman sanki hiç mix yapılmayacakmış gibi, sanki hiç bundan sonraki bir süreç yokmuş, direkt yayınlanacakmış gibi kayıt almanız ve kayıtta bir problem varsa dönüp bunu tekrardan kayıt alarak düzeltmeniz, editle vesaire efektle değil. Kayıtta bir sorununuz veya beğenmediğiniz bir yer varsa bunu maskelemeye çalışmayın. Editle kesmeye çalışmayın. Tekrardan kayıt alın. Beğeneceğiniz bir şeklini deneyin. Farklı bir versiyonlarını deneyin. Normalde evet saatlik dönemler, işte saatlik para ödediğiniz stüdyoya çıkmanız lazım vesaire gibi durumlar oluyor ama biz de biliyoruz ki Türkiye'deki çoğu durumda bu biraz esnetilebiliyor. O yüzden biraz düzenli çalıştığınız stüdyolarla, arkadaşınızın evi bilmem ne home stüdyoları, o olur bu olur. Biraz burada kayıda ekstra vakit harcarsanız sonuçtan siz de daha memnun çıkarsınız. Mix'i yapan kişi de, mastering'i yapan kişi de, prodüktörünüz de ve bu sürece keyif alarak katkıda bulunan herkes sonuç üründen çok daha fazla keyif alır ve mutlu olur ve gurur duyar. Diyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Merak ettiğiniz bir şey varsa veya unuttuğum bir şey varsa, sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hali hazırda yaptıracağınız mix, mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Peace.